Öyle sura falan üflenmiyor. Gece yıllar öncesinden hissettirmeye başlıyor kendini. İnsanlar o bilindik uğultuyu bir başka duyuyorlar. Daha önce fark edemedikleri bir takım sözcükleri keşfediyorlar. Geç kaldık diye söyleniyorlar günlük işlerinin ortasında ve yaşamlarına devam ediyorlar biraz kırgın. Kimse delirmiyor, ayaklanmıyor. Kimse daha önce girişilmemiş eylemlere kalkışmıyor. Biraz susup bakıyorlar boş gözlerle. Gece inliyor. Her gün bir öncekinden daha şiddetli sancılarla sonlanıyor. Sancılar, karanlık, uğultu, hepsi ama hepsi insanda yansımasını buluyor. Gariptir ki insanlar bir büyük buhranın ortasında kendilerini dünyaya daha bir ait hissediyorlar. Dizlerini karınlarına doğru çekip belirsiz düşler içine bırakıyorlar kendilerini. Düşüyorlar ama tutunmayı gereksinmiyorlar. Üzülüyorlar ama teselli aramıyorlar. Hiç sormadıkları soruların yanıtlarıyla yüz yüze geliyorlar. Dünya devasa bir rahim gibi içinde tutuyor onları. İnsanı sakınıyor ve insan ilk kez, doğum öncesi o günden bu yana ilk kez güvende hissediyor kendisini. Oysa tehlikenin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Yaklaşan ölüm mü, yoksa bir başka varoluş biçimi mi dayatılacak onlara? Çoktan susuldu. Hiçbir soru sorulmuyor. Belki kimse düşündüğü şeyin apaçık dile getirilmesini istemiyor ya da zihinlerinde besliye durdukları bir düşün hazzını sözcüklerle yerle eksan etmek istemiyorlar. İlk işleri sözcükleri bırakmak oluyor. Önce şairler ve filozoflar susuyor. Onların geceye ilişkin mantık yürütmeleri ve övgülerine kulak tıkanıyor. Çünkü gece onların yerine de konuşuyor. Büyük bir inilti, upuzun yankılanıyor. Sonra gün doğuyor her gecenin ertesinde biraz daha solarak. Öyle ki günler akşam üzerlerinden başlıyor. İnsan loş bir aydınlığa açıyor gözlerini, ta ki gece onları boydan boya örtene kadar. Hayır, şikayet etmiyorlar. Neyi kime şikayet edecekler ki? Sorunun ne olduğunu bile kestiremiyorlar. Günler kısalıyor diye düşünüyorlar ve bir gün kendi düşlerine kısılıp kalacaklar. Bundan korkmalı mı? Bundan korkmalı mı? Kendi düşleri, iyi ya da kötü, onları yutacak mı? Bir başka gerçeği keşfediyorlar. Düşleri epey değişmiş. Öyle bastırılmış arzuların imasını taşımıyorlar. Kabus hiç değiller. Her biri bir başkasının düşü adeta. Tanıdık imgelerden uzak, anlaşılması zor. Karanlık filmler gibi gelip sızıyorlar uykulara. Uyanıyorlar, yarım yamalak düş parçalarıyla. Konuşsalar belki bir araya getirecekler bir büyük düşü ama her biri kendi başına unutuyor gördüklerini ve bir olma şansını bir kez daha yitiriyor insanoğlu. Kendi canına kıymıyor kimse. Bu kararı uygulamak bir yana, kendini öldürmek düşüncesi, her şeye son verecek o eylemin hayali bile yoruyor onları. En karamsarları, daha önce deneyip başaramayanları, en temel gereksinimlerin yokluğuyla sınananları, babalarının gölgeleri altında boğulanları, kendileriyle bir saniye bile baş başa kalamayanları bile ölmekten vazgeçiyor. Bu vazgeçiş ölüme bir başkaldırı değil, aksine boyun eğişlerin en sessizi. Çünkü gecenin kayıtsızlığı karşısında intihar, o büyük gözü karanlık, o kendini beğenmiş reddediş, tüm büyüsünü yitiriyor. Onlar şimdi yok oluşun kıyısındalar. Görünmez ve devasa bir kara deliğin, hiçliğin az berisinde dertleriyle, isyanlarıyla susup silinmeyi bekliyorlar. Hiçbir gözde parıltı çakmıyor mu peki?
İnsanoğlunun dibe vurduğu zamanlarda ortaya çıkan o şahin gözlü kahramanlardan haber yok mu? O eski direniş türküleri, zafer şarkıları, mazlumun nihayetinde galip geldiği o masallar niye sustu? Yoksa şu an o yitik zamanlardan birisi mi? Çaresiz diş sıkılıp yaşamaya devam edilen, gelecek güzel günlerin falan müjdelenmediği, ne türkülerin ne masalların pek dillendirilmediği o anlardan biri mi? Ölümsüzlük düşleri bitti. Dünyayı değiştirdiği söylenen kitaplar çoktan yakıldı. Hiçbir çocuk özel olduğuna inanmıyor artık. Tünelin ucundaki ışık, şafaktan önceki en karanlık an. Bu sözler anlamını yitirdi. Yalnızca beklemek mümkün. Bekliyorlar. Beklemedikleri ne varsa gelip kapılarında bitiyor. Elektrik ve su faturaları, halı yıkama broşürleri, icra mektupları ve artık konuşmadıkları bir dilin yan yana dizilmiş yüzlerce harfi. Kurdukları uygarlık kendi varoluşunu devam ettiriyor. Memurlar yine aynı saatte işbaşı yapıyor. Esnaf kepenk açıyor. Otobüsler ve dolmuşlar güzergahları üzerinde gidip geliyor. Ama bu süre giden şey yaşam değil ve insan bunu biliyor. Beklemek de bitiyor. Bittiği kimselerce anlaşılmıyor. Toprağa saplanıp kalıyor bir kürek. Bir yüz son kez yansıyor aynalarda ve milyonlarca nesne yer çekimine karşı koyamayıp yere çakılıyor. Çünkü onları tutan milyonlarca el ve parmaklar gövdelerin iki yanına düşüyor. Gece çökerken hiçbir direnişle karşılaşmıyor, hiçbir bilinçte huşu uyandırmıyor. Yalnızca çöküyor dağılmamak üzere, sessiz ve upuzun. İçinde bir yerlerde, dünyanın kim bilir hangi köşelerinde otomobil alarmları, telesekreter mesajları, bir pet şişenin doğrulurkenki çıtırtısı son kez ses verecek gibi oluyorlarsa da hiçbir şey duyulmuyor.